Merhaba arkadaşlar, ben okulumuz öğrencisi İrem Topaç. Bugün Ege ve Ceren'le tanıtım hakkında konuşuyor olacağız. Öncelikle tercih dönemi nedir? Herkese merhaba. Ben, Merhaba. ben Ege. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden. Uzun yıllarda da aslında tanıtım birimimizde çalışıyorum. Tercih dönemi bugünkü konumuz. Genelde biz sunucu pozisyonunda oluyorduk ama bugün de biz cevaplayan olarak buradayız. Tercih dönemi operasyonumuz aslında çok yoğun ve eğlenceli bir süreç olarak anlatabilirim sana İrem. Çünkü tercih döneminde biz hepimiz en stresli ve en aslında yoğun çaba sarf ettiğimiz anları burada paylaşıyoruz. Tercih döneminde 100 tane okulumuzun öğrencisini bizlerle beraber ekip halinde çalışmayı öğretiyoruz aslında bir yandan. Diğer yandan üniversitemizin akademisyenleri bizlerle beraber oluyor. Diğer yandan profesyonel rehberlik hizmetleri sağlıyoruz. Yani işin aslı okulumuza yeni gelecek aday öğrencilerimize veya kafası karışık olan, kendi kararını vermiş, vermemiş tüm aday öğrencilerimize üniversitenin hizmetlerini anlatmak, imkanları konusunda bilgi vermek, hangi üniversiteye gideceklerse fark etmeksizin onlara yardımcı olmak bizim buradaki görevimiz. Peki Ceren, öğrenciler sence burada ne bekliyor? Bence öğrenciler tercih dönemindeyken özellikle aramalar olsun ya da okul ziyaretleri, kampüs ziyaretleri olsun. Genelde aslında bölümlerin içeriklerini ve okulların imkanlarını merak ediyorlar. Evet, belki kulak aşinalıkları olabiliyor ama lise sürecindeyken o üniversite terimlerine çok alışık olmadıkları için bizim genelde karşılaştığımız sorular işte burs kesintileri gibi sorular olabiliyor. Ya da işte çift ana dal, yan dal gibi ya da okulun fiziksel koşulları ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Bunları sadece telefonda anlatmak veya bir mail tarzı bir süreçle ilerletmek gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Çünkü buraya geldiklerinde fiziksel koşulları, gerek akademisyenleri, amfileri, derslikleri her şeyi birebir kendileri deneyimlemiş oluyorlar. Bence buradaki en güzel noktalardan bir tanesi tercih dönemindeyken öğrencilerin orada bence en büyük kazanımları o bölümü okuyan öğrencilerle bir araya gelip bölümü deneyimleyen öğrencilerden bilgi alıyorlar. Bence bu gerçekten çok kıymetli bir süreç. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Ya tercih dönemi aslında en dediğin gibi hani amacı bu. Deneyimlemek. Çünkü o bölümü okuyan öğrenci en iyi şekilde anlatabilir bence yeni gelecek aday öğrencimize. Burada biz sağlıyoruz. Hani biz ne kadar anlatsak, aileleri ne kadar anlatsa dahi hiçbir şey aslında onlara bazen yararlı gelemiyor. Ama o bölümü okuyan, onun da aslında akranları aday öğrencilerimize anlattıkça onların zihninde daha çok yer ediniyor ve diyorlar ki evet ya bu bölüm bana göre veya hayır bu kesinlikle ben bu bölümü okumamalıyım. Çünkü günümüzde zaten artık çok fazla üniversite seçeneği var. Kesinlikle. Çok fazla bölüm seçenekleri var. Ama öğrencilerin bazıları çok kararsız. Ne olmak istediklerini bilmiyorlar. Ne bölüm okumak istediklerini bilmiyorlar. Ne meslek edinmek istediklerini bilmiyorlar. Bazıları da çok kararlı. Kesinlikle ben bu bölümü okuyacağım diye yanımıza geliyorlar. Ama henüz de aslında 18'li yaşlarımızdayken böyle bir karar bazen riskli olabiliyor. Fikirlerimiz bazen değişebiliyor, isteklerimiz değişebiliyor. Biz de bu konuda öğrencimizi analiz edip, onu tanıyıp en iyi şekilde onun geleceğini şekillendirmek istiyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Peki sıradaki sorumuz şu. Sizce öğrenciler tercih döneminde nelere dikkat etmeli? Tercih döneminde bence kesinlikle ilk başta dikkat edecekleri şey üniversite bana kalırsa. Yani bölüm seçimi tabii ki de en önemlisi. Lakin hangi üniversitede bu bölümü okuyacakları da çok önemli. Çünkü üniversite hani meslek edinme, bilgi öğrenmenin yanı sıra vizyon ve network'ü aslında sizlere sağlar. Ve hani bir kurum kültüründe kendine ait hissettiğin bir üniversitede olmak bence en yaşanılısı şeyi sunuyor bana kalırsa. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Bir de buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bence üniversitede okudukları konum, şehir, üniversite mezun olduktan sonra aslında en yakın çevrelerini oluşturuyor. Bence Yani de. sadece iş hayatı değil, gerçekten arkadaşlıklarını, işte sosyal kültürel düzeydeki seviyelerini, bütün hayatlarına dokunduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Ege'ye katılıyorum. Kesinlikle üniversite çok büyük bir rol oynuyor bende de. Yani üniversite mi bölüm mü diye sorsam üniversiteyi mi tercih ederdiniz? Bence evet. Ben yani bana kalırsa bu çok Zor büyük bir bir soru. ikilem. Yani burada aslında ikisine de bir yanıt veremem. Çünkü burada dediğim gibi öğrencinin ne istediği önemli. 10 yıl sonra hayatta ne olmak istediği, hangi işte çalışmak istediği,
kiminle olmak istediği, hani bu hepsi aslında öğrencide biten bir şey. Ne istediğini bilmiyorsa bir öğrenci ne istemediğini bilmeli bence. Böylelikle aslında ne istediğini bulabiliriz. Peki sizce geleceğin mesleği nedir? Buna Ege Bey cevap verebilir çünkü biz ofiste de kendi aramızda konuştuğumuzda aslında çok net bir cevabı var. Bana kalırsa geleceğin meslekleri yoktur. Mesleklerin geleceği vardır. Mesleklerin geleceğini de aslında kurgulamak hem bizlerin hem de aslında sektördekilerin elinde olan bir şey. Çünkü evet, her şey çok hızlı değişiyor, gelişiyor. Lakin bu hıza da adapte olmak ve o hızı yönetmek, o meslekleri yönetmek de aslında bizlerin elinde. Bizler şu an üniversitede çalışan, okuyan insanlarız ve aslında geleceği de şekillendirecek olanlar da yine bizleriz. Ben buna bir şey eklemek istiyorum. Yine Ege'ye katılacağım. Aslında geleceğin meslekleri değil de mesleklerin geleceği var dememizin sebebi üniversite hayatı boyunca öğrenci ne yapıyorsa mezun olduktan sonra sektörde onun ekmeğini yiyor. Burada da önemli olan aslında gittiği üniversitenin imkanlarını iyi bilmesi, bunları değerlendirmesi ya da hayatında sadece tek bir seçenek olmadığını, üniversiteye girdikten sonra birçok imkan olduğunu biz öğrenci daha tercih dönemindeyken aslında bunun bilgisini vermek istiyoruz. Bence o anlamda çok kıymetli bir süreç. Peki biliyorsunuz ki bizim okulumuzda hazırlık okulu var. Sizce hazırlık okulu, kampüs hayatı ya da burslar sizce en çok ne ilgi duyuluyor? Ya da ne dikkat çekiyor? Bence ilk gelen sorulardan bir tanesi burslar. Çünkü çoğu öğrenci bursların kesildiğini düşünüyor Evet. ama aslında çok yanlış bir bilgi. Burslar kesilmiyor. Bu ailelerin de en merak ettiği aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi. Bence en çok merak edilen, en fazla öğrenilmek istenen, üniversiteye girdikten sonra yeni bir bölüm okuyabilir miyim? Ne yapabilirim? Bence de. Çift ana dal programıyla aslında ikinci bir bölüm okuyabiliriz ve hiçbir ücret ödemeden ekstra da aynı okuduğumuz lisans programının ya 10 lisans programının yanı sıra ikinci bir bölümle de 2 tane diploma sahibi olarak mezun olabiliriz. Bence çok mantıklı bir şey bu arada. Kesinlikle katılıyorum ben de buna. Peki tercih dönemi biliyorsunuz ki öğrenciler için çok stresli geçen bir durum. Sizce stresli mi yoksa eğlenceli mi? Sizlere soruyorum. Bence kesinlikle stresli ama ben bunu biraz daha çalışan olarak bardağın diğer tarafından söyleyebiliyorum. Çünkü eğlenceli kısmı şu: o öğrenciyi tanımak, o öğrenciye yardımcı olmak, ailesine yardımcı olmak burada önemli olan ve yani eğlenceli gelen kısım. Ama bir öğrenci gözünden bakarsak bu duruma kesinlikle çok Stresli bence de. Birine hani daha genç yaşlarındayken emekli olacağın bölümü seçtirmek bence çok kritik bir karar. Bence de. Bence de çok stresli bu arada. Tabii ki çok eğlenceli. Çünkü öğrencilerle bir arada olmak zaten çok severek yaptığımız bir iş ama arka planda onların Ege'nin de dediği gibi aslında hayatları boyunca belki 30-40 yıl boyunca yapacakları meslekleri yönlendiriyoruz. Ve bunları belki yarın öbür gün sevmeyip başka şeylere yönelebilirler. Orada çok aslında kıymetli, stresli ama biraz da eğlenceli, çok güzel bir süreç yürüyor. Eğlenceli demeyelim de bence keyifli diyelim. Keyifli. Bence de Aynen. keyifli diyelim, evet. Peki şimdi size bir soru soruyorum. Biliyorsunuz ki ben de tanıtımda çalışmıştım. Peki siz tercih döneminde tanıtım ekibimizi biliyor muydunuz? Onlardan yardım aldınız mı? Şahsen ben kendilerinden yardım almıştım. Ve bölümümden de çok mutluyum. İyi ki de almışım diyorum. Ben üniversiteye girdiğim sene yazın üniversite sınav sonucumu elime aldım ve aslında aklımda başka üniversiteler de vardı. Onların da uzmanlarıyla görüştüm. Ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne geldim. Buradaki uzmanlarla görüştüm, akademisyenlerimizle görüştüm. Bana çok yararı oldu ki yaklaşık 12 yıldır buradayım. Sence Ceren? Ben tercih dönemine gelmemiştim ama pişman mıyım diye sorarsanız doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Benim arkadaş çevrem, sosyal çevrem genelde zaten bu üniversiteyi tercih ediyordu. Bu arada ben de İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunuyum. O yüzden şu an olduğum yerden çok mutluyum. Mezun oldum, burada çalışıyorum. Oradan da anlayabiliriz bence. Peki bu dönemde mutlaka yapmanız gerekiyor dediğiniz 3 şey var mı? Bence önce bir sakin olsunlar. Çünkü gerçekten o süreç bir şekilde akıyor ve zaten kendi yollarını buluyorlar. Ama buradaki en önemli süreç gerçekten doğru insanlardan bilgi almak. En önceliklisi ise gerçekten merak ettikleri, düşündükleri üniversiteleri gidip yerinde görüp bence ziyaret etmek. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü ne kadar görsel de görsek, telefonla da arasak gelip burada ziyaret etmekle, birebir deneyimlemekle o sosyal medyadan ya da başka yerlerden duyduklarımız aslında bazen yanıltıcı olabiliyor. Sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi için demiyorum. Bence düşündükleri her yeri gidip ziyaret edip bölümler hakkında bilgi alabilirler. Buraya da gelip görsünler. Düşünen öğrenciler varsa en azından yerinde görmek, her zaman söylüyorum ben, çok daha farklı bir. Bence de. Sence Ege?
Bence kalplerinin sesini dinlesinler. En önceliklisi bu. Çünkü kalplerinin sesi zaten onları nereye götüreceğini bilir. Ve aslında kalplerinin sesiyle buraya geldiklerinde de biz zaten onlara en iyi şekilde yardımcı oluruz. Peki yapmayın dediğiniz bir şey var mı? Yani bunu tercih döneminde yapmayın. Sadece bir yere yerleşmek için bir bölüm yazmayın. Bu gerçekten bütün hayatınızı etkileyecek bir karar. Çünkü yarın öbür gün belki bundan birkaç ay sonra o bölüme Evet. girdiğinizde pişman olup o zamanınızı, emeğinizi, ailenizin vermiş olduğu çabayı bir anda çöpe atmak oluyor. Gerçekten araştırıp baksınlar diyorum. Bence bu çok önemli. Bence de öyle. Ben kesinlikle Ceren'e katılıyorum. Başka diyecek bir şey yok. Peki son olarak aday öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aday öğrencilerimizi bu tercih dönemi sürecinde aslında en iyi şekilde yardımcı olacağımızı söylemek isterim ben. Umarım herkes istediği bölüme, istediği üniversiteyi kazanır ve kendilerine mutlu bir gelecek sağlarlar. Ben yine Ege'ye katılıyorum. Umarım hepsinin gönlünce en güzeli olur. Bu süreçte de elimizden gelen bütün desteği göstermek için biz hazırız. Bence de kesinlikle üniversiteye gelip görmeliler ve bilgi almalılar özellikle bölümlerden. Kesinlikle katılıyorum. Ege ve Ceren'e cevaplar için teşekkür ederiz. Eko Talks'un diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.